İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığın zaman ya da birkaç milyonluk herhangi bir şehirde olabilir bu. Bir şehre baktığın zaman uzaktan böyle bir gri bir tabaka var. İşte sürekli bir gürültü var. 24 saat gürültü var. Çıkıp bir nefes almak gerekiyor. En azından benim için. Herkesin yöntemi farklı. Kimisi denize çıkmak istiyor. Kimisi ormanda yürümeye, dağa tırmanmaya. Herkesinki kendine göre doğrudur. Bir de yalnız olmak iyi geliyor bazen. Büyük şehirlerden sonra özellikle. Böyle bir laf vardır Türkiye'de, işte sürüden ayrılan kurt kapar diye. Çok da katılmadığım bir konu. Tek başına olabilmek, tek başına yürüyebilmek, düşünebilmek benim hoşuma giden bir hikaye. Hoşuma giden bir iş. Tabii ki eş, dost, arkadaşlık bunlar olmadan da olmuyor. Ama o ikisinin dengesi iyi geliyor. Ateşle birlikte hayatımızı şekillendirmeye başladık. Isınmaya başladık. Ateşin etrafında toplanmaya başladık. Bu açık bir ateş olabilir, göçebeler için veyahut da yerleşik bir düzenli bir evin içinde bir sobadan da bahsedebiliriz. Sohbetler bunun etrafında, düşünceler, şarkılar bunun etrafında, kültürümüzü oluşturmaya başladık. Bütünüyle baktığınızda aslında hayat kalitemiz, yaşam kalitemiz yükselmeye başladı. Yemek orada pişiyor, orada ısınıyoruz, orada etimizi kurutuyoruz bir sonraki mevsim için. O ateşle birlikte hayatımızı kurmaya başladı, kültür oluşmaya başladı, hayatlarımız uzamaya başladı, yemek pişirmeye başlamış. Çiğ yemekle pişmiş yemek arasındaki fark ateş sayesinde ortaya çıkıyor. Yemek çeşitlerimiz, daha önce bilmediğimiz bitkileri, tahılları pişirmeye başladı. Bütün bunlar ateş sayesinde oldu. İstanbul'dan buraya gelmek bana evde gibi hissettiriyor. Çünkü İstanbul büyük bir megalopol. Megalopol şu demek, nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen kent demektir. Dolayısıyla evin nerede başladığı, nerede bittiği, kime nasıl güveneceğimizi, nerede korunaklı hissedebileceğimizi bilmediğimiz bir alanda buraya gelip bunları konuşabilmenin keyfini yaşamak gibi bir şey benim için buraya gelmek. Birazdan yemek yapacağım. Ne yapacaksın? Mantı. Mantı. Çok bayılırım. Keyifli bir mantı. İlk kendi evim olduğu zaman hep böyle küçücük bir mutfaktı. Zaten evin her yeri küçüktü. İlk evim paralama yetiyordu. Böyle minicik bir daire. Ve ev sahibine sormuştum. Ya şu ara duvarı kırabilir miyim? İyi tamam demişti. Bir delik açtık. Ondan sonraki bütün hep kiraladığım evlerde hep o mutfakla salon arasında bütün duvarları ya tamamen indirdim ya kocaman bir delik yaptım ki mutfakta evin tamamen içli dışlı bir parçası olsun. Bak eski bir ritüel geldi aklıma. Yani bu ocak etrafında ya da ateş etrafında toplanan insanlar bir araya geliyorlar ve bu dilin gelişmesiyle beraber bir toplumsallaşma meydana getiriyor. Eski kabilelerde yani yaban kabilelerde çok ilginç bir gelenek var. Potlatch deniyor buna. Tüketim üzerine değil, biriktirdiğini elden çıkarmak üzerine. Yani armağan verme kültürü üzerine. Yani bütün yıl çalışılanlar ya da biriktirilenler, mahsuller derlenip toplanıyor ve bir yemek pişiriliyor, bir şölen veriliyor ve bir festival yapılıyor. Aslında festival kültürünün tarihi buraya dayanıyor. Bu yaban kabilelerin ellerindeki artı, ellerinden çıkarması bütün bayramların da aslında mantığı buraya dayanıyor. Yani bayramda da aslında biz hepimiz elimizdeki malzemeleri bir araya getirip bir şeyler pişiriyoruz ve birbirimizle paylaşıyoruz onları. Yani komşulara Kurban Bayramı vesaire de öyle bakarsın. Tabii, yani. tabii. Yani ilk en azından geleneğine baktığınız yani eşitlikçi zaman. bir toplum yaratmak üzerine. Tam şimdiki dünyadan bahsediyorsun aslında. Nasıl? Orada çok güzel bir kitap görüyorum ben. Hangisi? Mevsimi saklamak, her şeyi mevsiminde yapmak gibi. Şu mu? Evet, güzel bir kitaba benziyor. Bu aralar şey var çok. Yok fermente etmek, turşu yapmak, sağlıklı bakterilerin önemi. İşte endüstriyel gıda oluştukça işte bütün ölüyor midemizdeki bakteriler aslında hastalıklar başlıyor ve daha da artarak gidiyor olacak. O yüzden işte çiğ sütten yoğurt yap veyahut da doğal sirkeden turşu yap. Ya yeni öğrenmeye başladım adam akıllı turşu yapmaya. İşte bugün de bir iki tane hemen yiyemeyeceğiz onlar. Bir tanesi gerçi çok hızlı. Böyle bir havuç turşusu. Bir de erik turşusu ama birkaç hafta durması lazım. Bu elma sirkesi Çankırı'dan.
Onu kullanacağım hızlı turşuda. Amasya elması ile yapıldı. Amasya elmanın hasat zamanı 2014'te. Yerel Amasya elmasıdır. Elmalar bir yıl meyve veriyor, bir yıl vermiyor. Bol çiçek açıyor, meyveleri dalında bol oluyor. Biz ilaç ve gübre kullanmadığımız için ağaç kendi halinde taşıyabileceği kadar meyveyi tutuyor, diğerini döküyor. Babadan kalma mı? Yok, babadan kalma. Babamla birlikte yaptık, bunları dikimini yaptık. Fide olarak almıştık. 3 veya 4 yaşlarındaydı fideler. Kaç senesiydi bu? 1961 yıllarıydı. Böyle bir Mart ayında dikimini yaptık. Gevrek, kokulu, hemen hemen herkes tarafından sevilebilen tip elmalardan. Çok iri olmaz, çok da küçük olmaz. Bazıları misket deniyor. Onlar aslında Amasya'nın bir başka türü. Fukuoka doğal tarım yöntemini uyguluyoruz bahçemizde. Kesinlikle sürme yapmıyoruz. 170-180 yıla dayanıyor bizim meyve kültürümüz. Ot mücadelesi yapmıyoruz, gübreleme yapmıyoruz. Çünkü doğa bir bütün olduğu için bunun gübresi, börtüsü, böceği tabiat oluşturuyor. Yabani ot diye bir şey yok. Çünkü bu bir dengedir. Eğer siz bu otları temizlerseniz, börtü böceğin yiyeceği hiçbir şey bulamazsa o zaman ağaçların yapraklarını yemeye başlar. Alkol fermentasyonunun 3 ay mı? Aşağı 4 yukarı. ay. Evet. O bitiyor. Ondan sonra artık sirke fermentasyonu Sirke fermentasyonu başlıyor. Maya o zaman mı oluyor? Ya da maya aşağıda duruyor mu? Mayayı biz kendimiz ilave ediyoruz. Bir önceki sirkelerden en azından bir 40-50 litreye kadar eski sirkemizi kullanıyoruz. Maya yani Bu da hep dönüyor. Hep besliyorsun. Evet. Tabii onunla besliyoruz, onunla dengeyi sağlıyoruz. Diyelim ki burada kükürt kullanmıyoruz, şeker kullanmıyoruz. Dışarıdan ilave bir maya kullanıyor musun? Hayır, dışarıdan da ilave bir maya kullanmıyoruz. Maya kullandığımız zaman zaten onun enzim yapısı değişiyor. Doğru. Biz istiyoruz ki tam doğal natür halinde kalsın ve o şekilde faydalı olsun. O kadar çok sık tekrar ettiğimiz bir şey olsun ki bizim hayatımızda artık neyi neden yaptığımızı hiç düşünmeyelim bile. O da yemek işte. O yüzden insanların yemek tariflerini nasıl değiştirdiğini ve de değiştirirken dönüştürüp dönüştürmediklerini araştırdım. Yer değiştirmiş, göç etmiş olan insanlarla böyle 13-15 saatlik şeyler yaptım, mülakatlar yaptım. Tabii yemek o kadar zengin bir konu ki. Yer değiştirmiş derken yani bir ülkeden bir ülkeye, bir şehirden bir şehre mi? Bir ülkeden bir ülkeye de değiştirmiş olan var. Bir kentten bir kente göç etmiş olan var. Aslında bir göç hikayesi ya da göçebelik hikayesi. Niye bazıları meraklı veyahut da işte değişikliğe açık, bazıları da daha tutucu hikayesi var ya, orada kilitlendim yani. Çünkü temelinde özellikle son böyle bir 10 senedir üstünde çalıştığımız bu yeni Anadolu mutfağı hikayesi ve temelinde o merak ve değişiklik üzerine kurgulanmış. Evet, temellerin üzerine kuruyoruz. Bazı temeller var, üstüne oturmamız gerekiyor, bazı şeylerimize durmamız gerekiyor ama sürekli bir değişim içindeyiz ya. Yani kültürün temel taşları o. Yoksa hiçbir şey olmazdı. Yani bu bina da olmazdı, hiçbir şey olmazdı. Yani ateş de olmazdı. Yani hiçbir şey yapamazdık o zaman. Ateşle birlikte aslında hayatlarımızı şekillendirmeye başladık. Yemeği pişirmeye başladık. Değişik alet edevat üretmeye başladık. Fazlasıyla biraz daha ileri alet edevat üretmeye başladık. Zaten ateş sayesinde o yerleşik düzen iyice başlıyor. Sohbet başlıyor en önemlisi. Ateş bizleri bir araya getiriyor. Hem yemeğin hem de muhabbetin oluşmasını sağlıyor. Görmeyi, yemeyi, canlılar arasında anlaşabilmeyi sağlıyor. Dünyanın her yerinde. Bugün ve tarihte de böyle. Dili değiştirmesiyle tabii farklı aletler geliştirmeye başlıyor insanoğlu. Çünkü çiğ beslendiği zaman sindirim süresi 4 ila 7 saati bulabiliyor. Fakat ateşle beraber yemeğini pişirdikten sonra
sindirim seviyesi giderek gelişiyor ve de aletler geliştirmeye başlıyor. Kesici, öğütücü, parçalayıcı, doğrayıcı aletler geliştirmeye başlıyor ve bu aletlerle beraber tabii mutfak ve de yemek pişirme teknikleri ortaya çıkıyor. Kızartma gibi, haşlama gibi. Ve ocak kavramı tabii karşımıza çıkıyor. Şimdi her farklı kültürde yemek pişirme tekniği ve dolayısıyla toplumsallaşma tekniği yolları bambaşka. Nereye giderseniz gidin, ister Afrika, ister kutuplarda, ister dağlara. Hafta sonu kamp yapmaya gidenler bile eninde sonunda bu ateşin etrafında toplanıyor. Yemeği orada pişiyor, sohbetini de orada yapıyor. İnsanlar da akşamları ailesiyle, dostlarıyla bir sofranın, bir ocağın etrafında toplanıyor. Belki şarkılar söylüyor, sohbet ediyor. Yemek pişirmeye başlıyoruz bizim için, aşçılar için veyahut da aslında bütün insanlar için belki de en önemli konulardan bir tanesi bu. Bambaşka tür yemek yemeye başladık. Sadece çiğ yemek değil ya da bulduğumuz yemeği değil. Yetiştirdiğimiz ya da avlandığımız hayvanları da pişirmeye başladık. Aslında yavaş yavaş bir kültür oluşmaya başlıyor. Bu da bambaşka yemekler yaratmamızı sağladı. Sanki yenilik yapanlar ya da değişiklik yapanlar saygı duymuyormuş, yani mevcut olana yeterince saygı duymuyormuş ve de onun itibarını da değersizleştiriyormuş gibi. Halbuki meseleye şuradan bakarsa, mesela Tunceli yöresinde aşureye mercimek koyarlar. Benim komşum eğer aşureyi mercimekle yapıyorsa, ben de nohutla yapıyorsam ya da başka tür bakliyatla yapıyorsam, acaba mercimekle nasıl yapılıyor ya diye belki de ben merak edip bir de mercimek de koyuyorum. Bazen şehirdeki hayatı dengelememiz gerekiyor çok hızlı. Bütün büyük şehirlerde yaşayanlar, ister İstanbul, ister Meksiko City, New York, nereye gidersen git, hayat hızlı akıyor. Kimimiz işte şehir dışına çıkıp sakinleşmeye çalışıyor ama bunu herkes yapamayabilir, ama gene tercihlerim var, yapabildiklerim var. Maalesef büyük şehir hayatının bir gerçeği ama bunu dengelemenin de yolları olabilir. Biraz meyve veya da sebze, tuz ve su ile 2 tane baharatla seni beklemeye zorlayan bir iş yapıyorsun aslında. Kavanoz için ona tıkıp ondan sonra oturup bekleyeceksin 3 hafta. Sabretmek ve yavaşlamak, sakinleşmek zorundasın. Ve bu aslında dengelemeye de yardımcı oluyor. Harika gözüküyor bu arada. Harika, şahane oldu da bir baksana havaya. Bir yağmur bir açıyor, bir yağmur şey gibi. Neyse, bölgemizin bereketi. Böyle karışık yaptım. Bazıları etli, bazıları sebzeli. Öyle mi? Çok güzel. Bunlardan bir tanesi enginarlı mıydı bu arada? Yok. Bir tanesi dana kuyruklu. Bir tanesi de pazılı. Pazılı. Çok lezzetli. Yani genel sebzeli ama pazılı ağırlıklı. Tabii o kadar keyifli bir sofra ki, tabii böyle en güzel tarafı, bunun en keyifli tarafı paylaşmak galiba. Çünkü yalnız yemek yiyen insanların sayısında da giderek artan bir sayı var. Gerçi Türkiye'de öyle değil. En son Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırma vardı, hane halkı araştırması. Türkiye'deki ailelerin %78.2'si akşam yemeğinde buluşuyorlar. Ve de hafta sonları kahvaltısı yine %73.2 oranında, çok yüksek bir oran ve bu Türkiye için geçerli. Bir rakam. Çok yüksek rakamlar bunlar. Tabii bu Türkiye'de birlikte yemek kültürünün hala çok güçlü olduğunun önemli bir göstergesi bence. Ama mesela Güney Kore'de böyle değil. Yani Güney Kore'de hatırladığım bir internet fenomeni var. Her akşam mesela bir kadın akşam yemeğini canlı yayında yiyor. Tek başına canlı. Tek başına internetten canlı yayın yapıyor ve milyonlarca insan bu kadını takip ediyor. Ve de geçimini de böyle sağlıyor. Yani o sırada onunla o sohbeti paylaşmak isteyenler de bir taraftan da bağış yapıyorlar. Bu mukbang denilen bir akım, popüler bir akım.
Tabii yani şeyi gösteriyor bu bize, yani hani bir sosyalleşme arzusunun bir medya akımı olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. Tamam, okey, %70 küsür çok yüksek bir oran. Sence bu devam edecek mi? Açıkçası bu yani uzun yıllardır bozulmayan bir gelenek. Hane halkı birbirinden farklı mekanlarda yaşasa da özellikle hafta sonu kahvaltısında mutlaka bir araya geliyorlar. Yani benim tanıdığım birçok insan da aileden ayrılsa da hafta sonu annesine babasına kahvaltıya gidiyor. Sofrada hayatımızdaki bir takım şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Birçok gelişmiş ülkede olmayan bir hikaye aslında. Bu daha çok bu format, demin anlattığım format, yemek konusundan bahsettiğin zaman romantik oluyor da o gençlerin, özellikle yeni ev kuran gençlerin hayatını sence şeyde tutmuyor mu, kalıpta? Galiba şöyle bir şey var, yani yemek yerken tanıdığın, güvendiğin biriyle sohbet edebilmenin rahatlığını yaşamak istiyor insanlar. Yine o birlikte olmak ve birlikte olmanın keyfini ve de gücünü hissedebilmek. Böylelikle dış dünyanın zorluklarına karşı güç kazanabilmek. Yani işte o dediğim gibi eski zamanlardan pek bir farkı yok. Madem bu kadar geniş aileler ve dolayısıyla değişik nesiller bir sofrada olduğu zaman, özellikle Türkiye'de çok yazılı tarif yok ya. Yemek Şimdi tarifi. orayı söyleyecektim, evet. Şimdi, nesilden nesile o zaman aslında o sofranın etrafında işte babaanneden veyahut da anneanneden anneye, anneden oğula, kıza, kime gidiyorsa artık. Yemek tariflerinin bu şekilde paylaşılıyor olması ve hatta yemeğin birlikte pişiriliyor olması, tariflerin de hem bir taraftan biraz dönüşmesini ya da tam tersine, yani işte bu yemek böyle yapılır, bizde böyledir, bunun sürdürülmesini de sağlıyor galiba. Birçok aşçı araştırma için başka bir yerde yemek yiyor. Gideriz, onda yemek yeriz, bunda yemek yeriz ve bunu yalnız ve odaklanarak, yani bir araştırma gibi mutfakta çalışıyorsun veyahut da lokantada çalışıyorsun. O yüzden yemeği ayaküstü bir yerde iyi veriyorsun. Genelde şöyle çömelen şu şekilde 5 dakikada yemeğini bitirir. Hiç büyük şefleri böyle düşünmemiştim. Yani insanlar, evet, çoğumuz öyle. Veyahut da işte tam servis öncesi bir sofra kurulur vesaire ama o yarım saatte bitiyor. Ve yarım saat iyi kahvaltı belki şartlar. de daha önemli. Kahvaltı daha önemli oluyor. O zaman ama ailenin diğer kişileri işte okula mı gitmiş, işe mi gitmiş vesaire. Son seneler özellikle bir de oğlum büyümeye başladıktan sonra mümkün olduğu kadar akşam evde yemeye çalışıyorum. Göçle kente gelen insanların sayısı çok fazla olduğu için göçle beraber mutfaklar da birbirine karışıyor, aileler de birbirine karışıyor ve de tarifler de aslında iç içe geçmeye başlıyor. Laz bir çocukla ne diyelim Trakyalı bir kız bir araya geldi, evlendi, büyüdüler ve ikisinin bayram yemeklerini hayal etti. O bambaşka, bu bambaşka. Ama ikisi bir araya geliyor. Ben öyle bir ailede büyüdüm. Babam Gaziantep'li, annem Rumeli göçmeni. İki ekstrem, tamam. Tabii yani. Kimliği çok kuvvetli iki mutfaktan bahsediyorsun. Evet, çok güçlü iki mutfak. İkisinin de güzellikleri ve ikisinin de farklılıklarını, keyfini çıkarmak hakimdi evde. Ama yani Türkiye'de böyle ev, böyle hane çok fazla. Ve tariflerin de tabii bu şekilde iç içe geçmesi ve de tariflerin de paylaşılması belki de bu şekilde çok mümkün oluyor. Bu çok önemli ve belki de yemek kültürünü doğrudan etkileyen şeylerden bir tanesi. Tatlıyı dışarıda yapacağım. Hazır hava açmışken dışarı çıkıp ateşte onu yapalım. Harika. Ocak sözcüğü ilginç bir sözcük gibi geliyor bana. Türkiye'deki yemek kültürünü anlayabilmek için. Çünkü ocak sözcüğü yemeğin sadece piştiği yer değil, ham olanın piştiği ve de olgunlaştığı yer ve de şifa veren bir yer. Bununla ilgili pek çok deyiş de var Türkçe'de. Baba ocağı var, asker ocağı var, ocak takım yıldızı var, ocak ayı var, ocağına incir dikmek var mesela. Bu şifa veren niteliği ocağın insanların ocak içinde toplanmasını, bir araya gelmesini sağlıyor. Bu nedenle de kutsal sayılıyor. Ve de ocağın tabii sönmemesini sağlayacak kişi, ateşin demini tutan kişi çoğu kültürde olduğu gibi Türkiye'de de kutsal sayılıyor. Şimdi biraz zor olabilir çünkü ateşe hakim olmak, ateşe hükmetmek gazlı da daha kolay. Burada canlı ateşte sana bir şey itiraf etmem lazım. İlk defa yapıyorum şu an yaptığımı. O yüzden umarım istediğimiz sonucu alırız. Hiç korkum yok. Böyle kızarmış hamur topları. Çok güzel kokuyor. Evet, ya kızartma gibi aslında. Şimdi ufak ufak bunları kızartacağız. Yamuk yumuk olacaklar. Çok güzel oldu bak. Bu çok güzel. Bu en güzeli bu olacak. Benim hiç kuşkum yok. Galiba iyi oldu ha vallahi. Sürpriz. Bazı sanatçılar bununla ilgili performanslar yapıyorlar. Neyle ilgili? Yemek pişirme
Ve de her gelen bir taraftan yemek yiyor, bir taraftan da birbirleriyle tanışıyor insanlar. O ateşin etrafında sohbet edebiliyorlar. Hani sergi diye genelde insanlar korkuyor ya. Hiç öyle de bir şey yok. Çok doğal bir sohbet ortamı. Sıcak galiba. Harika. Şimdi döküm tava bayağı geri gelmeye başladı. Baktığın zaman sağda solda böyle deli gibi döküm tava satılıyor. O kadar akıllı bir iş ki aslında. Çünkü bir ömür dayanıyor. Ateşe de geliyor. Yok fırına da atıyorsun. Sapıyla birlikte fırına atıyorsun her bir şeyi. Bu tavaların tarihi de çok eski. Bunların. Tabii. Yani neredeyse işte ateş ve yemek pişirme tekniklerinin ilk çıktığı zamanlardan beri var yani. Ateş ortaya çıktığı zaman yemeğimizi elleştirmeye başladık. Bu yemekleri yapabilmek için araç gereç üretmeye başladık. O araçları da ateş sayesinde yapabiliyoruz. Çömlekler çıktı, demir çıktı. Demiri kullanmaya başlayabildik ateş sayesinde. Hayal gücümüz iyice artmaya başladı. Bugün başka şekilde ısınıyoruz, bugün başka yöntemlerle yemek pişiriyoruz. Bir şey icat etmiş oluyoruz. Bu icatlar devam ediyor. Ateşten sonra başka nereye doğru gideceğiz? Neler icat edeceğiz? Yarın ateşleri veya da buluşları ne olacak? Bu buluşların arayışı sürekli devam ediyor. Annemin böyle bir gizli yemek defteri vardı. En sonunda bir gün ulaştım ben ona. Nilgün'ün keki. Ondan sonra Aysel ablanın işte patatesi falan gibi. Tabii ben o tariflere ulaşınca ben onları aynı annemin yaptığı gibi ya da işte o Aysel teyzenin yaptığı gibi yapabileceğimi zannettim ama yani bazı oldu bazı olmadı. Dedim ki ya niye böyle? Böyle yani. Gerçek ustalık onlarda zaten. Hakikaten öyle yani. Bazen gidiyoruz işte Anadolu'yu gezince bazen bir köye gidiyoruz veya da bir kasabaya gidiyoruz işte. Oğlum sen misin Mehmet gel bakalım göster ne biliyorsun iyi aşçıymışsın bakalım şunu yapabilir misin diye. Mümkün değil yapamam tabii eline su dökemem o teyzenin ama. Hani şu torrent siteleri var ya film indirip Evet. müzik indirilen siteler. İlk torrent bir yemek kitabı. Ha, hiç bilmiyordum. Evet ve de yemek kitabının konusu şu. Ünlü şeflerin ve de ünlü restoranların bilinmeyen tarifleri, bilinmeyen işte sırları. Hikaye sürekli yeni bir şey öğrenmek ve merak etmek ve öğrendikçe daha çok öğrenmek istiyorsun. İşin güzel tarafı da o, sıkıntısı da o ama güzel tarafı da o. Sonu yok çünkü. Ana güzel oldu. Biraz durunca sanki daha da iyi oldu. Evet tamam ya bunlar şahane. Bir kahve içer misin? Ne Tamam, çok süper. güzel olur. Gidip bir kahve Eline yapalım. sağlık. Afiyet şeker olsun. Her birimiz günlük hayatımızda farklı farklı işlerle uğraşıyoruz. Hepsinin zorlukları var, keyif tarafları var. İnsanın kendisini o aralıksız devam eden hareketten çıkarıp kendisiyle baş başa kalması, doğayla iç içe olması gerekiyor. İşte derler ya bir kaçış noktası bulabilmek. Yeter ki özen olsun, bir amacı olsun, sıcak bir kahve, birkaç arkadaş, güzel bir sohbet olsun. Doğaya saygı olsun, ruhunu doyuran bir yer olması önemli. Öyle bir yerde neye ne kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmek için harika bir ortam var. Zamanı unuttuğum bir ortam. Burada vakit geçirdikçe kulağındaki gürültünün yerini doğanın sesi almaya başlıyor. Etrafın, ne yaptığın daha farkına vardıkça şu sorular geliyor insanın aklına. Canlıya, gıdaya ne kadar saygı duyuyoruz? Bir yemeği atarken onun nereden geldiğini ne kadar hatırlıyoruz?